İlk olarak herkese merhaba. Ayrıca dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen herkesin hedeflerine ulaşması dileğiyle videoma başlamak istiyorum. Bu bölümde Lofoten takım adalarına feribotla geçiyoruz. Ardından denize girme cesaretinde bulunduktan sonra dünyada eşi ve benzeri olmayan bir gelgit olayına tanıklık edeceğiz. Sonrasında Norveç'in en ünlü turistik noktalarından bir tanesi olan bir balıkçı kasabasında futbol sahasına adımlayacağız. Şimdi küçük bir hatırlatma ile videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Biz 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan Nordkapı hedefleyerek yola çıktık. Dönüşte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden diğer bir ifadeyle Ankara'nın batısından gidip doğusundan gelmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık 15.000 kilometrelik yolu şükürler olsun ki kazasız belasız tamamlayarak Ankara'ya, evimize vardık. Bu gezide çok şey öğrendik, çok şeyi de paylaşıyoruz. Umarım gitmek isteyenlere, hayal kuranlara yardımcı olmasını dileriz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Bu başıboş koyunlar o kadar sevimli ki yavrusu ile bir tanesini almamak için kendimizi zor tuttuk. Gerçekten çok tatlılar. Arctic Circle ziyaretçi merkezinden saat 17.30 gibi ayrıldıktan sonra gecelemek için Stalstromen'i hedefledik. Havanın geç kararması bizim lehimize oluyor. Çünkü günde epey bir yol kat edebiliyoruz. Yine tünelde bir çalışma var. Işığı bekledikten sonra içeri girdik. Fakat bu tünel diğerlerinden biraz daha farklı. Çok doğal olduğunu gördük. Belki de yeni yapım aşamasında olması nedeniyle böyle kontrollü geçiş sağlıyorlar. Yaklaşık 3 saatin sonunda akşam 8 gibi hedefimize vardık. Darkest storms in your arms, I'm always home. Your eyes for love is another line. Makes me rise completely. The rivers of love flow to my heart, flow to my heart. Yine Park Fornet'ten bulduğumuz bu konaklama yerine gelince diğer karavancıları da gördük. Müsait olan bir park alanına park ederek kendimizi dinlenmeye aldık. Burası biraz meyilli olduğu için burada ilk defa aracımızı, karavanımızı denge takozlarıyla düzlemeye çalıştık. Bunun çok büyük faydası oldu. Çünkü hem yemek yaparken hem su giderlerinin doğru bir şekilde tahliyesi için hem de
uyurken ve karavan içerisinde dolaşırken dengede olmak çok önemli. Faydasını gördük ama genelde park ettiğimiz yerler düz olduğu için seyahatimiz boyunca bu denge takozlarını 2-3 defa kullandık ama her karavanda olmasında fayda var. Gelgit dünyadaki en güçlü gelgit akıntısını oluşturuyor. İki fiyort arasındaki bir boğazdan 6 saat boyunca 400 milyon metreküp deniz suyu yer değiştiriyor. Saatte 40 kilometre hıza erişebildiği ve çekilen deniz suyu seviyesinin 3 metreyi bulabildiği panolarda yazıyordu. Aslında burada küçük de bir müze var. Fakat biz geç geldiğimiz için müze kapalıydı. Giremedik. Burada gelgitin en yüksek olduğu ve gelgit akıntısının en güçlü olduğu saatleri günlük olarak da bir tabloda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz de ona istinaden bu akşamki gelgitin 23.08'de Boğaz'dan dışarı en güçlü anına tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla karavana gidip biraz dinlendikten sonra tekrar bu gelgit olayını görmek için sahile, deniz kenarına doğru ineceğiz. Tabloda mavi olanlar Boğaz'dan dışarı doğru, beyaz olanlar ise denizden içeri doğru yönü gösteriyor. Bu köprüden yaya olarak da karşıya geçilebiliyor. Her iki taraftan da gelgiti seyretmek isteyenler için bir alternatif ve güzel bir manzara eşliğinde görsellik sunuyor. Köprü 1978 yılında açılmış. Köprünün üstünde rüzgar şiddetini ölçen bir sayaç var. Eğer saniyede 32 metreye geçen bir fırtına olursa köprü trafiğe kapatılıyor. Bu patika yoldan ilerleyerek sizi şimdi muhteşem doğa olayıyla baş başa bırakalım. Saat 11. Çılgınmış. Gel fazla gitme de. Gördün mü?
çok koydu yani bence. Böyle oturalım. Seyredeceğiz işte böyle. Yani sabah kadar sürer böyle. Güneşin batışı da var. Öyle değil mi? Bizim için gece 12'ye doğru karavana geri döndük. Aydınlığa rağmen yorgunluktan uykuya dalmak hiç de zor olmadı. Buradan sabah erken ayrılmak durumundayız. Çünkü Lofoten adalarını geçmek için feribota yetişeceğiz. Konakladığımız yer Bodo'ya yaklaşık 30-35 kilometre mesafede, yakın. Bodo'da Lofoten adalarının en güneyine giden feribot seferleri mevcut. Ancak Lofoten adalarına gitmek için başka alternatifler de var. Burada verilecek karar önemli. Lofoten adalarına birkaç yolla ulaşabiliyorsunuz çünkü. Bunlardan ilki doğrudan Narvik üzerinden karayolu kullanarak gidiş geliş yapılabilen bir güzergah mevcut. Yani karayolu ile de ulaşım sağlanabiliyor. İkinci alternatif ise Bodo üzerinden Moskenes'e giden feribotlara binmek. Bu feribotlar adanın en güney ucundaki A kasabasına yakın bir iskeleye yanaşıyor. Ancak Bodo'dan direkt bu hattı kullanırsanız karavanlar için oldukça yüksek ücretler mevcut. 6-8 metre karavan için %10 indirimli 1044 Norveç kronu ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak Norveç Ulaşım Dairesi bazı feribot seferlerini ücretsiz yaptığını daha önceki videolarımızda belirtmiştim. Bodo üzerinden direkt olmayan aktarmalı olarak Lofoten adalarına geçerseniz ücretsiz yolculuk yapabilirsiniz. Fakat burada da feribot sefer saatlerini incelemek gerekebilir. Aktarma yapılacak adalarda geceleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Zamanınız var ve Lofoten adalarını en güneyden keşfetmek isterseniz bu ücretsiz ada aktarmalı güzergahı size tavsiye edebilirim. Gelelim bizim tercihimize. Biz gece konakladığımız yerden yaklaşık 3-4 saatlik bir yolculuk sonunda Skutvik üzerinden Svolvær'a, Lofoten adalarına geçtik. Svolvær aynı zamanda Henningsvær'a da oldukça yakın. Bu feribot da ücretsiz. Aynı zamanda ücretsiz Wi-Fi ile de konforlu bir seyahat ettik. Bu güzergahı da tavsiye ederim. Sabah erkenden yola çıkıyoruz çünkü saat 11'de feribotumuz var. Bir sonraki feribot 18.40. Günde 3 sefer düzenleniyor. Erken gitmekte fayda var çünkü ilk giden ilk biner prensibine göre sıraya giriyorsunuz. Bir sonraki feribota
kalırsak ya da feribota binemezsek 6-7 saat beklemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla erken gidip orada beklemek istedik. Feribot geldiği zaman bir görevli yolcu manifestosunu oluşturmak üzere sırayla dolaşarak araçtakilerin isimlerini kaydediyor. Lofoten'e gitmeden önce ufak bir adaya uğrayarak oradan da yolcu aldık, yolcu indirdik. Sonra tekrar Lofoten'e devam ettik. Yaklaşık 2,5 saat sonunda Lofoten adalarına, takım adalarına ulaşmış olduk. Şimdi doğrudan Henningsvare diyoruz. Burası turistik bir balıkçı köyü. Aynı zamanda dünyadaki en güzel futbol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor. Yol kenarında park edecek yer bulmak zor. Bu M harfi ile belirtilen yerlerde yol vermek üzere açılmış yerler. Yani buralarda park etmek yasak. Zaten yol kenarında da park edilen alanların park görevlileri kontrol ediyor. Kasabaya girerken ücretli bir karavan park alanında görmüştük. Burada su boşaltım, su alım ve diğer karavan ihtiyaçları için de ücret mukabilinde hizmetler alabiliyorsunuz. Burası biraz turistik olduğu için bu tür hizmetler ücrete tabi tutulmuş. Bu yol gerçekten keyifli. Neden? Çünkü denizin rengi turkuaz, çok güzel, durgun, göl gibi ama deniz gerçekten çok hoş duruyor.
Yol kenarında park edeceğiniz zaman dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış yere park ederseniz ceza kesilebiliyor. Navigasyona futbol sahasını işaretlemiştik. O da bizi sonuna kadar götürdü. Burada araç park edecek yerler var. Ücretsiz ama gece konaklama yapılmıyor. İlk aşamada biz de kendimizi en sağdaki bir yere park ettik. Sonra daha güzel bir yere geçtik. Sıkıntı olmadı. Bu yukarıdaki alan özel mülkiyet olarak geçiyor. Dolayısıyla oralara kadar çıkamıyorsunuz. Ama diğer bölgelerde dolaşabiliyorsunuz. Futbol sahası gerçekten güzel. Tepeden bakınca da bunun farkını anlıyorsunuz. Burası bir balıkçı köyü. Etrafta balık kurutmak üzere bir sürü ahşaptan özel aparatlar yapmışlar. Tabii biz gittiğimiz zaman bir balık görmedik ama geçmişten kalan bir durum ya da mevsim olmadığı için bir kurutulmuş balık görmedik. Burası gerçekten keyifli, güzel. Herkese tavsiye edilir. Gelirken denizi çok güzel görmüştük. Turkuaz rengi, durgun plajlar da çok güzel. Hani denize girmesek olmazdı.
Temmuz ayının ortasında biz de şansımızı denedik. Bir cesareti gösterdik. Fakat denize girmemizle çıkmamız bir oldu. Gerçekten çok soğuk. Tabii hava güzel ama deniz bir o kadar da soğuk. Buradaki plajın hemen yanında ücretsiz bir otopark alanı var. Karavanlar için de uygun. Biz burada hemen denize girip üstümüzü değiştirdikten sonra yolumuza devam ettik. Biz en kısa yerleşim yeri ismine sahip A kasabasına kadar gitmek istemedik. Çünkü Norveç'te 1 kilometre 1 dakika prensibini tecrübe etmiştik. Gidiş geliş dahil burada bir geceleme yapmamız gerekeceğinden Lofoten adasından ayrılarak Narvik'e doğru yol aldık. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And Narvik, Norveç için 2. Dünya Savaşı'nda önemli bir yere sahip. Narvik'e yakın bir yerde yine çok güzel bir manzaraya sahip bir müzenin yanında konakladık. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. Gelecek bölümde Samilerin yaşam tarzını inceleyeceğiz. Alta şehrinde konaklama yaptıktan sonra Nordkapp'a doğru yola çıkacağız. Biz burada ilk defa Nordkapp tabelasını gördük. Bu bizi bayağı heyecanlandırdı. Aslında bir hayalin ötesinde kendimize bir başarı hikayesi yazmış olacağız. Önümüzdeki videolarda Nordkapp'ta görüşmek dileğiyle.